Milattan önce 494. O çağın dillerden düşmeyen Lade Adası Savaşı sonucu milletler Perslere yenilir ve toprakları Persler ile Karyalılar arasında paylaştırılır. Ünlü şair Filnikos bu savaştan öylesine etkilenir ki Miletos'un Darius tarafından zaptı adlı bir trajedi yazar. Herodot'un anlattığına göre piyes oynanırken halk gözyaşları içinde kalır. Böyle bir acı yaşattığı için şair 1000 drahmi para cezasına çarptırılır ve trajedinin bir daha sahtelenmesi yasaklanır. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Miletos ya da bizdeki kısaltılmış adıyla Milet. Didim'in 22 kilometre kuzeyinde Balat beldesinde bulunan bir antik kent ve ören yeri. Hitit kaynaklarında Millavanda olarak isimlendirilen Miletos bir Luvi kentiydi. Şehrin ismi zamanla Helenleşerek Miletos olarak değişmiş. Miletos, Prienenbius ve Herakleia ile aynı kaderi paylaşır. Önceden liman kenti olan şehir, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla karayla çevrilenmiş ve denizle bağlantısını kaybederek zamanla da önemini kaybetmiş. Ama Miletos çevresini çevreleyen kardeş şehirlerden biraz daha farklıydı. Öncelikle Miletos safkan bir İyon şehriydi. Ana yurdu Atina olan İyonyalılar Ege'de şehir devletleri kurar ve Miletos'ta dönemin M.Ö. 7. ve M.Ö. 6. yüzyılları da dönemin Paris'i olur. Felsefe Miletos'ta doğar. Tarihin ilk filozofçusu ve fizikçisi Thales, yine tarihin ilk coğrafyacısı ve haritacısı Anaximandros, doğa filozofu ve Batı dünyasının ilk filozoflarından Anaximenes Miletos'tuydular. Tarihin babası olarak bilen Herodot, dönüp dolaşıp Miletos'tan bahseder. Efsaneye göre Girit kralı Minos'un oğlu Miletos ile arası açılmış. Miletos da Minos'tan kaçabilmek için Tanrı Apollo'dan yardım istemiş ve Apollon da onu bir Yunus'a göndermiş. Miletos Yunus'un sırtına atlayıp durduğu ilk yerde de kendi isminde bir şehir kurmuş.
Miletoslular da bu efsaneden etkilenmiş olsa gerek gemilere atlayıp koloni kurmayı bir gelenek haline getirmişler. Karadeniz, Batı Türkiye, Yunanistan'ın çeşitli yerleri hatta Kırım ve Romanya'da dahil 90'dan fazla yere koloni kurmuşlar. Koloni geleneği nedeniyle Miletos diğer İyon kentlerinden farklı olmuş. Amaç hem nüfusu dışarı ihraç etmek hem de iç pazarı genişletmekti. Böylece Miletos bütün Helen boyları ve fakir Miletoslar için bir umut kapısı olmuş. Bu nedenle tüm Helen boyları Miletos'u çok severlermiş. Ancak M.Ö. 490 yılında Perslerin gelmesiyle durum değişmiş. Pers istilası sonucu isyan eden İyon halklarının yenilgiyle uğramasıyla Persler Miletos'ta taş üstünde taş bırakmamışlar. Miletos'un düşüşü Troya Savaşı gibi Helen dünyasında deprem etkisi yaratmış. Helenler Miletos trajedisi ve Pers yıkımı nedeniyle 10 yıllar boyunca sanatsal eserlerde ve gösterilerinde hep hüzünü konu etmişler. Hatta Atina Akropolisi'nin en çarpıcı yapısı olan Parthenon''daki kabartmaların çoğu Pers istilasını, Miletos'un düşüşünü, Troya Savaşı'nı ve bu trajedileri hüzünlü gözlerle izleyen tanrı ve tanrıçaları konu ediyormuş. Miletos'un düşüşüyle birlikte Helen ve dolayısıyla Batı medeniyetinin liderliğini Atina üstlenmiş. Biz Atina'nın bir zamanlar Batı medeniyetinin merkezinin olduğunu biliriz ama Miletos'un önemini bize kimse vurgulamaz. Hikayemiz burada bitmiyor. Miletos'un Persler tarafından yıkılması şehrin haritadan silinip terk edilmesine neden olmamış. Evet, Miletos eski parlak günlerine bir daha asla dönmemiş ama yüzyıllar boyunca önemli bir şehir olmaya devam etmiş. Bu esnada Helen halkı Büyük İskender'in liderliğinde Perslerden rövanşı alıp ta Hindistan'a kadar gitmiş. Ama Miletos asıl toparlanmayı Roma yıllarında yaşamış. Günümüzde Miletos'ta gördüğümüz yapıların çoğu Romalılar tarafından elden geçirilmiş. Tabi bu yapılara sonradan Bizans ve Türk İslam yapıları da yerleşmiş. Miletos'tan yakın Miletos'a yakın coğrafyadaki diğer antik kentler ya alüvyonların etkisiyle ya da Türk egemenliğinin başlamasıyla ya da depremlerin yıkıcı etkisinden sonra terk edilmiş. Ama Miletos daha birkaç yüzyıl öncesine kadar yaşanılan bir yerdi. Romalılardan sonra Miletos Bizans hakimiyetine girmiş. Şehrin adı Palatia, saraylar olarak değiştirilmiş. Türkler geldikten sonra da yerleşimin adını biraz daha değiştirip Balat ismini vermişler. Türklerin ve İslamiyet'in gelmesiyle şarap ihraç eden şehir artık pekmez ihraç etmeye başlamış. 1261 yılından sonra şehir Menteşoğulları, Aydınoğulları, Venedikler ve en son Osmanlıların denetimine girmiş. Günümüzde Miletos Balat olarak da anılıyor ama antik şehir artık bir ören yeri olmasından dolayı Balat ve Miletos birbirlerine çok yakın ama apayrı yerleri tarif ediyor. Milletli soylular, protokolle ayrılanlar. Genelde aşağıdaki dört tane sütun var. Üzerine tente gerilir ve gölgeli bir oluşturulurdu. Oradan seyrederler. Sahneye en yakın. Ama yukarıdan da tüm sahneyi gören soylular vardı yine. Onların 3000 yıl önce
oturup seyrettiği gibi ben de oturup seyredeceğim. Burası 3-5 tane var. Şu anda gördüğünüz yerden normalde 3'te 2'si şu anda gördüğünüz yükseklik. 1/3 kadar daha yüksek. Ama yıllar geçtikten sonra Bizans döneminde yine her zamanki gibi Bizans mimarinin içine edip kendileri buraya bir kale koyuyorlar. Kalenin de gözlemlediği alan, tiyatronun da alanı, önündeki denizden görünmek. Şu gördüğünüz yeşillik zamanında Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlarla dolmuş. Ama orası denizdi. Ve burası bir liman kentiydi. Ve gemiyle gelenler millete görkemli yapı olarak Rodos heykeli gibi ilk önce bu amfiteyatroyu görüyordu. Ve az önce benim oturduğum koltuğun daki manzaram da bu. Tiyatrodan sonra gezmeye devam edelim.